Yatırım deyince insanlar hemen hangi ev, hangi arsa, hangi konut, hangi proje diye sorar. Ama aslında ilk başta sormamız gereken şey benim bir yatırım sistemim var mı olmalıdır. Çünkü ekonomik şartlar her zaman değişir. Sistemler kalıcıdır. Eğer yatırımımızı doğru bir sisteme kurarsak her zaman başarılı olma şansı vardır. Bugün size yatırımınızı şansa bırakmadan bazı kurallara bağlayarak başarılı olmasını sağlayacak 7 kuralı anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak yatırım nedenimizi açıkça yazmalıyız. Daha sonra yatırım yapacak ürünümüzü belirlemeliyiz. Yani eğer yatırım amacımız net değilse karşımıza çıkacak ilk fırsatta savrulur, kafamız karışır ve yanlış kararlar veririz. Dolayısıyla yatırım amacımızı net bir şekilde belirlemeliyiz. Ben 6 ay sonra satın almak istediğim evin peşinatını biriktireceğim. Finansal özgürlüğe sahip olacağım. Veya varlığımı döviz ve enflasyona karşı koruma altına almak istiyorum gibi hangi amaçla yatırım yapmak istiyorsak net bir şekilde yazalım ki doğru enstrümanla yatırım yapalım. Bu bize şunu sağlayacak. Eğer siz 6 ay sonra almak istediğiniz evin peşinatını biriktirmek üzere yatırım yapıyorsanız uzun vadeli yatırımlardan uzak duracaksınız. Eğer bir servet sahibi olmak istiyorsanız o zaman kısa vadeli spekülasyonlardan uzak duracaksınız. Dolayısıyla yatırım amacımızın net olması çok önemli bir husus. İkinci kural, getiri değil risk primi satın aldığımızı bilmemiz gerekir. Yani biz yatırım yapmaya başladığımızda acaba ne zaman yatırımım katlanır, ne zaman bu işten karlı çıkarım, ne kadar çok kazanırım gibi düşünüyoruz. Ama hangimiz acaba şunu soruyoruz? Yaptığımız bu yatırımda %20 zarar edersem ben buna razı mıyım? Maalesef ki hiçbirimiz razı değiliz. Ama ona rağmen yatırım yapıyoruz diyoruz. Dolayısıyla tolerans sınırımızı çok net belirlememiz lazım. Eğer satın aldığım bu hisse %20 zarar ederse ben ne yaparım? Veya 6 ay sonra satmak üzere aldığım gayrimenkulü 6 ay sonra satamazsam bunu taşıyabilir miyim? Bunun stresini kaldırabilir miyim? Bunu net bir şekilde belirleyip ona göre yatırım kararı vermeliyiz. Bu tür yatırımlar başarıya ulaşır arkadaşlar. Bunu net bir şekilde bilmemiz lazım. Yoksa sadece getiriye odaklandığımız, nasıl bir gelir elde ederim, ne zaman kazanırım, nasıl bu işten karlı çıkarım, bunlar yatırım değil, sadece hayal olur. Eğer yatırım istiyorsanız kurallara bağlı şekilde hareket etmek zorundasınız. Üçüncü kural, tek bir doğru yoktur. Dolayısıyla yatırımımızı mutlaka çeşitlendirmemiz gerekir. Yatırım çeşitlendirmesi çok genel bir kavram. Dolayısıyla da çok kişi de bunu söyler. Yani birçok enstrümana yatırım yapmak demek değil. Bütçemize göre hareket etmeliyiz ama en az 2 enstrümana yatırım yapmalıyız. Yani siz bütçenizin bir kısmıyla gayrimenkul alıyorsanız bir kısmıyla da altın alabilirsiniz. Neden mi? Bugün değerlendirelim. Mesela bugünkü şartlarda altın yatırımcısı olsaydınız yüzünüz bir hayli gülüyor olacaktı. Ama konut yatırımcısı olsaydınız tüh be, nerede yanıldım, nasıl yanlış yaptım, keşke altın alsaydım böyle olurdu diyecektiniz. Dolayısıyla bunu bir dengede tutabilmek, yatırımcı mantığını geliştirebilmek, bu sistemi oturtabilmek için portföyümüzü bütçemiz oranında mutlaka çeşitlendirerek hareket etmemiz lazım. Dördüncü kural, zamanlamayı değil, süreci optimize etmeye çalışmamız lazım. Ne demek? Hiçbir piyasanın dibini ve tepesini hiç kimse bilemez. Eğer bunu ben bilirim diyenler yalan söyler. Bugün YouTube, Instagram, farklı sosyal medyaların tamamında şuna yatırım yap %50 kazanırsın, buna yatırım yap %100 kazanırsın, bu enstrümanın fiyatı çok düşük, bu hisse çok düşük, bu uçacak, bu kaçacak derler. Arkadaşlar, piyasanın dibini ve tepesini hiç kimse bilemez. Ben en dipten alırım, en uygun zamanda alırım ve en iyi fiyata satarım gibi bir algı bizi kesinlikle zarara uğratır. Bu süreci optimize etmeye çalışmak en rasyonel karardır. Süreci optimize etmek ne demek peki? Bir gayrimenkul almaya karar verdiniz diyelim veya bir hisse senedi almaya karar verdiniz. Fiyatının da çok uygun olduğunu tespit ettiniz. Ancak yanılıyor olabilirsiniz. Bütçenizin bir kısmıyla satın alacaksınız. %30'uyla %40'ıyla satın aldınız. Eğer doğru karar verdiğinizi onayladıysa piyasa, yani yükseliyor, kazanç elde etmeye başladınız, doğru bir yatırım olduğuna ikna oldunuz, o zaman bütçenizin bir kısmıyla daha ilave edebilirsiniz. Bu şekilde hareket ederek ne kaybetmiş oluruz? Yani öncelikle zarar etmemeyi öğrendik. Daha az parayla kazanmaya çalıştık, herhangi bir hata yapmadık. Cebimizdekini muhafaza ettik. Kararımız doğruysa üstüne ilave ederek ilerlemeye devam ettik. 5. kural,
Bilgiyi al ancak doğrulama zinciri kullan. Bugün bilgiye ulaşmak çok zor değil ama doğru ve nitelikli bilgiye ulaşmak çok da kolay değil. Dolayısıyla bilgiyi mutlaka almalısınız ama bir doğrulama zinciri kullanmak zorundasınız. Bunu kim söylüyorsa söylesin. Ancak siz kendi doğrulama zincirinizi kurmak zorundasınız. Bilgiyi aldınız. Bu bilgiyi size ileten kişinin buradan bir kazancı, menfaati var mı diye mutlaka sorgulamalısınız. Bir pazarlamacı mı? Satmaya mı çalışıyor yoksa gerçekten doğru bir yatırım tavsiyesi mi? Satmaya çalışan ya da pazarlamaya çalışan birisi yatırım tavsiyesi veremez demek istemiyorum. Ancak bu bilgiyi doğrulamak zorundasınız. İkincisi, size ulaşan bu bilgi bazı verilerle kendisini doğruluyor mu, doğrulamıyor mu mutlaka teyit etmelisiniz. Ve sonuncu kontrol mekanizması ise alternatif senaryo. Yani olumsuz senaryoda ne olur, neler biter, en fazla ne kadar zarar edersiniz? Mutlaka bu zincire bağlayarak o bilgiyi doğru yatırım stratejisine çevirmeyi öğrenmelisiniz. Altıncı kural, en büyük risk piyasa riski değil, davranış maliyetidir. Çoğu yatırımcı kendi davranışlarından kaynaklı olarak zarar eder. Mesela borçlanarak yatırım yapma stratejisi izler. Yanlış da bir strateji değildir. Borçlanarak, kaldıraç kullanarak para kazanılabilir, servet sahibi olmaya çalışılabilir. Eğer siz kısa vadeli borçlanıp uzun vadeli enstrümana yatırım yaparsanız borç ödeme vadesi geldiğinde stres, panik olur ve yatırımınızın getirisi ya da götürüsüne bakmadan satmak zorunda kalıyorsunuz. En büyük hatalardan bir tanesi bu. Veya elinizde sınırlı bir kaynak var. Siz bir gayrimenkul aldınız. Gayrimenkulünüz %20 para kazandı. Hemen apar topar acele edip satıyoruz. Ama halbuki %50 kazandıracak. Veya aldığınız hisse senedi öyle güzel değerlendi ki çok kısa vadede çok güzel karlar verdi. Halbuki bu daha başlangıçken siz bir heyecana kapılıp hızlı bir şekilde satıyorsunuz. Ama bir stratejiniz olsaydı asla bunu yapmayacaktınız. Veya tersi de olabilir. Yani biraz zarar etti, biraz sabretmeniz, beklemeniz gerekirken o manipülasyonu veya o stresi kaldıramıyoruz ve hızlı bir şekilde satıp zararına çıkıyoruz. Sonra da vay be şu hisseyi satmasaydım aslında bugün servetimi 2'ye katlamıştım diyoruz. Değil mi? Çoğu zaman bu tür hadiselerle karşılaştık. Dolayısıyla mutlaka bir yatırım protokolüyle hareket edeceğiz. Ne zaman piyasaya girerim? Ne zaman alırım? Ne zaman beklerim? Hangi şartlarda beklerim? Ve ne zaman çıkarım? Eğer bunlar belli ise sizin o enstrümandan zarar etme şansınız yok. En kötü başa baş seviyesinde çıkarsınız. 7. kural, eğer bir çıkış planınız yoksa giriş planınız eksik demektir. Aslında biz yatırım yaparken şu zaman alırım, şunu alırım, bunu alırım, şu fiyattan alırım diye bakıyoruz ama ne zaman satarım sorusuna geldiği zaman hiçbirimizin aklında bu yoktur. Sadece kazanırıma odaklanmışızdır. Ama aslında profesyonel yatırımcı aldığı zaman çıkış zamanını da belirleyen yatırımcıdır. Dolayısıyla bunu da net kurallara bağlayarak önünüze koymalısınız ve bu kurallara da bağlı kalmalısınız. Bugün 10 liraya aldığım hisse senedi 15 lira olduğunda satarım. Veya 10 milyona satın aldığım bu gayrimenkul piyasa şartları terse gider, risk büyürse, faiz oranları şu rakama çıkarsa veya enflasyon bu rakama çıkarsa satarım. Zarar, kar düşünmem, satarım. Net kurallarla belirlerseniz çıkışınız da net olur ve mutlaka bu yatırımdan karlı çıkacaksınız. Evet, bugün yatırıma başlarken ne kadar kazanırım, ne kadar zamanda kazanırım gibi sorularla meşgul olmadan yatırımımızı başarıya ulaştıracak kriterlerden bahsettik. Eğer bunları bir strateji olarak yatırımınıza uygularsanız mutlaka başarılı bir girişimci, başarılı bir yatırımcı olacağınızdan şüpheniz olmasın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.